Bir Midas kurumsal markası olan Dedektörburada.com'dan herkese merhaba. Dedektör marka ve modellerini tanıttığımız serimize Nokta Makro'nun Impact modeliyle devam edeceğiz. Impact modeli iki ayrı paket olarak şu anda satışta. İlk paketimiz standart paket. Diğeri ise sadece ülkemize özel, yurt içine özel bir paket. Bu paketlerimizin içeriğine bakacağız. İlk başta bir cihazımızı tanıyalım. Sonrasında testlerimiz olacak. Cihazımızın modlarını tanıyacağız. Ve aynı zamanda ayarlarını, tuş takımlarını da göreceğiz. Şimdi ilk olarak cihazımızın özelliklerinden bir bahsedelim. Teknik özelliklerinden bir bahsedelim. Impact'i bu kadar başarılı kılan özellikler nelerdir? Bunlara bir bakalım. Şimdi ilk olarak Impact 3 ayrı çalışma frekansı bulunan multi frekans bir cihazdır. 12 ayrı arama modu vardır. Bu arama modlarının dediğim gibi hepsine bakacağız. Sonrasında internetten yazılım güncelleme de yapabiliyorsunuz cihazınıza. Bu şekilde güncel tutabiliyorsunuz. Başlıca bu özellikleriyle beraber Impact aslında birden fazla dedektör modelinin bir birleşimi gibi aslında. 5, 14, 20 kHz olmak üzere 3 ayrı çalışma frekansı vardır. Bunları ayarlayabiliyorsunuz yapacağınız arama çeşidine göre. Derin arama istiyorsanız düşük frekans, yüzeysel bir arama istiyorsanız yüksek frekansı seçecek şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz frekansları. Bunun dışında demir sesi, pinpoint özelliği, ID eleme, metal ID eleme ve 12 ayrı arama modu ile beraber 4 adet kalem pille çalışan güçlü, başarılı bir cihazdır. Impact'in şaftları iç içe geçebilir teleskopik şaftlardandır. Bu özelliği sayesinde 107 santime kadar kısaltabilirsiniz. Şaftların tamamen açtığınızda ise 143 santime kadar da uzayabilir. Başlıklar üzerine takılıyken 1.8 kilogram ağırlığındadır. Genel bilgilerimiz bu şekildeydi. Genel ve teknik bilgilerimiz bu şekildeydi. Şimdi bir paket içeriklerine bakalım. Standart ve yurt içi özel paket olarak satıldığını söylemiştik. Şimdi standart paketimizin içinden neler çıkar? İlk önce bir buna bakalım. Şimdi bu tarafta bulunan parçalar standart paketin parçaları. Bunlar ekstra olarak yurt içi özel pakete ait parçalar. Tek tek tanıtacak olursak cihazımızın ana ünitesi, şaftlarımız, 28'lik su geçirmez başlık, IM28 olarak geçen, kablolu kulaklık, 4 adet kalem pil ve videonun başında da söylediğimiz gibi Impact yazılım güncellenebilme özelliği olan bir cihaz. Bunun için üreticinin koymuş olduğu USB data kablosu ve başlığın şafta adapte edilebilmesi için, bağlanılabilmesi için gerekli vidalar bulunur. Standart paket içeriği bu şekildedir. Şimdi bunlara ek olarak bir de yurt içi özel paketimiz var. Yurt içi özel paketimizde ise 2 adet başlık bulunur. IM28 ve IM45 başlık. 45 santimlik başlığımız çıkar. Bunun dışında şarj edilebilir piller ve şarj yuvası, pillerin şarj yuvası, koruma kılıfı, ekstra olarak yedek bir şaft, alt şaft ve stand, yani cihazınızı yere koymak için bir stand çıkar. Yurt içi paketimiz de bu şekildedir. Tabii iki paketimizden de yine kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri çıkmaktadır. Şimdi paket içeriklerimiz bu şekilde, testlerimize geçebiliriz. Evet, şimdi testlerimize geçeceğiz. Testlerimizde hem 45'lik başlık hem de 28'lik başlığımız, ikisinin de testini yapacağız. Şimdi ilk olarak neleri deniyoruz? Bunları bir sizlere gösterelim. Şöyle 1 liramız var. Çeyrek altın. Tam altın. 22 ayarlık bir altın bilezik. 10 ohmluk bir bakır pirinç karışımı küllük. Ve 20 santim çapında bir yine bakır pirinç karışımı bir tasımız var. Şimdi hemen testlerimize geçelim. Evet, cihazımızı başlattık.
Biz dip modunda testlerimizi yapacağız. Şöyle birazcık da sesini açalım. Ofis ortamında olduğumuz için zaten biliyorsunuz ki etraftaki metallerden etkileniyor. Hassasiyet seviyemiz 80. Dip modunda testimize başlıyoruz. 35 santimden 1 liramızı deneyelim. ...40 santime geçelim. Şöyle 45 santim. ...45 santimde tespit yaptı cihazımız. 50 santimi de aslında deneyebiliriz ama çok fazla parazit aldığı için şu anda denemiyoruz. Çeyrek altına geçiyoruz. Şöyle gösterelim. Çeyrek altın için ise 20 santimden şöyle deneyelim. ...25 santime geçelim. ...30 santim deneyelim. Şimdi tam altına geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi tam altını taktık. Bunda da yine 35 santimden devam edebiliriz. Çünkü bir lirayla hemen hemen aynı boyutta zaten. ...40 santime geçelim. ...45 santim deneyelim bir de. Gördüğünüz gibi çok temiz bir şekilde cihazımız sinyal veriyor. Toprak altı testlerimiz bu şekilde. Şimdi altın bilezik, küllüğümüz ve tasımızı deneyelim. Şöyle altın bileziğimizle devam edelim. Şu an 65 santimde. Yani 70 santim denilebilir. Şöyle 10 santim çapındaki bakır pirinç karışımı küllüğümüzle bir de bakalım testimize. 45 santimden başladık. ...63 santimden cihazımız net bir şekilde tespit yapıyor. Şöyle 20 santim çapındaki bakır pirinç karışımı tasımıza bakalım bir de. Şu şekil. Yani 90 santimlerden cihazımız tespit yapıyor. 45 santimlik IM45 başlığımıza testlerimiz bu şekilde. Şimdi IM28 başlığımıza geçelim. Bir de onunla testlerimize bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 28'lik başlığımızı taktık. Yine aynı ayarlar ve aynı metallerle devam ediyoruz testimize. Şöyle 1 lirayı yine çubuğumuza koyduk. 25 santimden testimize başlayalım. 30'a geçtik. Şöyle 35 santime bakalım bir de. ...35 santimde cihazımız tespitini sağladı. Şimdi çeyrek altına bakalım. Şöyle göstereyim çeyrek altınımızı. Çubuğumuza taktık yine. 20 santimden deneyelim. 25 santime geçelim.
30 santime bakalım bir de. 30 santimde gördüğünüz gibi parazitli bir şekilde tespit yapıyor. 25-30 santim aralığı denilebilir çeyrek altın için. Yine tam altınımız var şimdi sırada. Çubuğumuzda. 25 santimden deneyelim tam altınımızda. ...30 santime geçelim. Evet, 30 santimden de tespit yapacağız. 35 santimi deneyelim bir de. Zorlayalım. Evet, 35 santimden de tespit yaptı cihazımız. Yani 35 santimden 35 santim ve 40 santim aralığı denilebilir tam altın için. Şimdi cetvel yardımıyla diğer metallerimizin testine geçelim. Şöyle 22 ayarlık altın bilezik. Yani 58 santimlerden tespit yapıyor cihazımız. Şöyle 10'a 10'luk bakır pirinç karışımı küllüğümüz var sırada. ...55 santimler denilebilir bakır küllüğümüz içinde. Ve 20 santim çapındaki tasımız. ...70 santimde şu an. 75 santim. 75 santim denilebilir. 20 santimlik bakır pirinç karışımı tas için. 28 santimlik iğme 28 başlığımız için de testlerimiz bu şekildeydi. Şimdi cihazımızın ayarlarına ve modlarının özelliklerine bakalım. Tuş kontrollerine bir bakalım. O bölüme geçebiliriz. Şimdi ayarlarımıza bir bakalım. Ayarlarımıza bakmadan önce şöyle cihazımızın açıldığı tuşu gösterelim size. Aynı zamanda ses tuşudur. Buradan cihazımızı açtık. Bu şekilde. Şimdi böyle bir ekran geliyor önümüze. Sol üst tarafta modlarımız bulunur. Bu modların özelliklerinden de bahsedeceğiz. Sonrasında settings kısmı var. Buradan cihazımızın ayarlarını yapabiliriz. Hassasiyet ayarı, titreşim, işte ekran parlaklığı, threshold ayarı, eleme, demir sesi gibi ayarları buradan yaparız. Bir de cihazımızın expert modu var. Expert modu birazcık makineyle vakit geçirip kendinize göre ayarlayabileceğiniz ekstra uzmanlık ayarları denilebilir. Daha hassas ayarlar vardır bu bölümde. Bunlardan da yine bahsedeceğiz size. Şurada gördüğünüz GB yani Ground Balance toprak ayarı seviyemiz gözükür. Şu an ofis ortamında olduğumuz için fabrika verilerinde çalışıyoruz. Şurada mineral göstergesi, bu tarafta da cihazımızın pil durumunu gösteren bir simge var. Üst tarafta da ID barların bulunduğu kısım. Aynı zamanda elemeleri de oradan yapabiliyorsunuz. Genel olarak ekranımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi üzerinde 6 tane tuş var. Buradan seçimlerimizi yapıp onaylayabiliyoruz. Aynı zamanda ayar kısmımıza geçebiliyoruz. Yön tuşlarımız ve expert moda geçeceğimiz expert tuşu. Bunlara ekstra olarak şöyle de bir şu şekil gösterelim. Tetiğimiz var. Bu tetiği kendimize doğru çekersek cihazımızın pinpoint özelliğini aktif ederiz. Toprak ayarı yapmak içinse
Bunu hafif şöyle dışarı doğru tuşu hafif dışarı doğru itip toprağa pompalama hareketi yaparak toprak ayarımızı yapabiliriz. Zaten gördüğünüz gibi ground balance yazıyor ekranda en son o tuşa dokunduğumuz için. Genel olarak ekranımız ve tuşlarımız bu şekilde. Şimdi arama modlarına bir geçelim. STA yazan modumuzdan başlayalım. STA yani statik mod. Bu sallamasız bir moddur. Bu modda cihaz tüm metallere aynı sesli bildirimi verir. Farklı ID'lerle metallerin türünü tespit edebilirsiniz. Herhangi bir sesli ayrım yoktur bu modda. Bir sonraki mod genel arama modu. Bunda sürekli şöyle cihazımızın hafif sesini açalım. Duyduğunuz gibi alttan bir eşik sesi gelir. Bu da eşik sesiyle arama yapabilmenizi sağlar. Tüm metallere bunda yine aynı ses verilir bu modda. Farklı ID'lerle metalin türlerini, tespit ettiğiniz metalin türlerini anlayabilirsiniz. Jog modumuza geçtik. Bu modda fabrika çıkışlı olarak gördüğünüz gibi demir ID'lerine kapatılmış. Çok fazla parazit aldığınız bölgelerde kullanabilirsiniz bu modu. Sesli ve ID olarak ayrım özelliği vardır bu modun. Aynı zamanda iletken zemin modu olarak geçer. Yani tuzlu su veya kumsal aramalarında kullanabilirsiniz. Tabi sadece başlığımız su geçirmezdir. Bunu da söyleyelim size. Sonrasında bir sonraki mod DI2 modu. Bu modda iki farklı ses tonu ile ayrım vardır. Demir ve demir türü metallere farklı bir ton, diğer tür metallere farklı sesle bir ton verir. İki yazmasından da hani iki farklı seste ayrım yaptığını çıkarabilirsiniz. DI3 modu. Bunda da 3 farklı ses vardır. Demir türü metallere ayrı, altın türü metallere ayrı, bakır, pirinç, gümüş gibi değerli kısımda bulunan metallere de farklı bir ses verir. DI4 isminden de anlayacağınız gibi 4 farklı ses vardır bu modumuzda. 4 farklı ses ile ayrım yapar yani cihazımız, öyle söyleyelim. Demir türü metallere ayrı, altın türü metallere ayrı, işte demir değerli metallere ayrı, iki farklı ayrı ses verecek şekilde bu modda 4 farklı toplamda 4 farklı ses ile ayrım modu vardır. DI99 modu. Bu modda 0 ile 15 arası ID değersiz, 15 ile 99 arası ID numaraları hem ses hem de ID ayrımı yardımıyla her ID'ye farklı ses verecek şekilde ayarlanmış bir moddur. Sonrasında dip arama modu. İki farklı türde ayrım sesi vardır, ayrım tonu vardır. Bu modun aynı zamanda cihazın derin arama modu olarak da bilinir. Statik delta modu. Statik delta modu sallamasız olan diğer bir mod. Yani ilk başta gösterdiğim statik modun iki farklı ses ile ayrım yaptığımız modu söylenebilir. Diğer modumuz genel delta modu. Genel delta modunda yine iki farklı ses ile ayrım vardır. İlk başta ikinci olarak söylediğimiz genel modun ayrım yapabildiği, yani sesle ayrım yapabildiği bir moddur. İki farklı sesle ayrım olur. Yine gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi cihazın bu modda bir eşik sesiyle çalıştığını fark edersiniz. VLX1 modu bu yoğun mineralli topraklarda kullanabileceğiniz bir moddur. DI3 moduyla çalışıyorsanız ekstra olarak bu modu kullanabilirsiniz. Yoğun mineralli zeminlerde 3 farklı sesle yine ayrım vardır bu modda. VLX2 modu. Bunda da tuğlalık alanlarda çalışabilme imkanı sağlar size. 4 farklı seste ayrım vardır. Tespit tonu vardır yani. Yoğun mineralli ve tuğlalık alanlarda VLX2 modunda çalışmanız önerilir.
Modlarımız bu şekilde. Ayar kısmımıza geçelim. Gain yani hassasiyet ayarımız. Gördüğünüz gibi biz ofis ortamında olduğumuz için çok fazla zaten parazit alıyoruz. Bunu parazit almadığımız noktaya kadar kısalım. Threshold sadece genel ve genel delta modunda kullanacağımız bir mod. Bir özellik, öyle söyleyelim. Şimdi genel modu açtık. Buradan arkadaki eşik sesimizin seviyesini ayarlayabiliriz. Arttıkça ses artar. Threshold özelliğimizi genel ve genel delta modlarında kullanabiliriz. Bir sonraki özelliğimiz de eleme. Gördüğünüz gibi ID'leri kapatabiliyoruz. Tespit ettiğimiz metalin ID'sini ekranda gördükten sonra eğer o metali tespit etmek istemiyorsak buraya o ID numarasına gelerek o metali artık cihazın görmemesini sağlayabiliriz. Şu an mesela 40'a kadar kapattık. 40 ve altındaki ID numaralarına sahip metalleri artık cihazımız tespit etmez. Sonrasında demir sesi ayarımız var. Genel moddan çıkalım. Şöyle statik moda geçelim. Genel moddan çıkalım. D2 moduna geçelim. Bunda demir sesini kısıp arttırabiliriz. Cihaz demir yine tespit eder. Fakat sesli olarak bir bildirim vermez bu ayarın ayar durumuna göre. Bu sesi açmak istiyorsak veya kapatmak istiyorsak artık seçim size kalmış, kullanıcıya kalmış. Sonrasında ise track özelliği var. Bu track özelliğini 0 veya 1 olarak ayarlayabiliriz. Zemin her değiştirildiğinde cihaz otomatik olarak toprak ayarı yapar. Zemini tanır ve track eğer açıksa 0-1 konumundaysa cihaz kendisi otomatik olarak toprak ayarı yapar. Şöyle geçelim. Parlaklık ayarımız. Şimdi şöyle 0 gördüğünüz gibi kapalı 1, 2, 3 ve 5'e kadar bu şekilde ayarlayabiliriz. 5'e kadar ayarlı olan yerde sadece bir tespit yaparsanız ekran ışığınız yanar. Gördüğünüz gibi söndü. Ekran ışığımızın sabit kalmasını istiyorsak C1, yine buradan C5'e kadar olan ayarda sabit kalmasını istiyorsak bunu ayarlayabiliriz artık kendi isteğimize göre, parlaklık seviyesinin isteğimize göre ayarlayabiliriz. Bir sonraki özellik titreşim. Titreşim seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki özelliğimiz de light, yani arka ışık, arka led ışık. Şöyle bir konumuna getirdiğimizde gördüğünüz gibi bir fener yanar. Şu an kapalı. Şu an açık. Ve frekans kaydırma özelliğimiz. Çalıştığınız ortamda eğer manyetik alan yaratabilecek herhangi bir cihaz varsa veya bir manyetik alan içerisindeyseniz frekans kaydırma özelliğiyle cihazınızın bu manyetik alandan minimum derecede etkilenmesini sağlayabilirsiniz. En son olarak da FD Save bölümü. FD bölümü fabrika ayarlarına döndürme, Save bölümü ise yaptığımız ayarları kaydetme alanı. Kaydetmek istiyorsak SA yazan kısma Select'e basıp burada gördüğünüz gibi cihazımız şu an yaptığımız ayarları kaydetti. Fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsak da şu kayıt bitsin. Bitti. Gelip buradan FD bölümünden Select'e basıp fabrika ayarları kısmına dönebiliyoruz. Evet, şu an cihazımız fabrika ayarlarına döndü. Zaten gördüğünüz gibi ekran ayarı da bizim kaydettiğimiz şekilde değil de biz bunu sabit kalması için ayarlamıştık. Ayar bölümümüz bu şekildeydi. Expert ayarlarımıza bakalım. Yani uzman
kullanıcıların, artık bu cihaz için uzman olmuş kullanıcıların kullanabileceği bölüme bakalım. Expert Notch Filter bölümü. Bunda istenmeyen metal veya metallerin hedef ID'lerini lokal olarak kapatabiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Şu şekilde. Mesela 20 ile 30 arasında kapatmak istiyorum. Artık cihazımız 20 ile 30 arasındaki metal ID numaralarına sahip metalleri tespit etmez. Bunu geri kapatmak için ise tekrardan 30'a geldim. Select'e bastım. Burayı düşürerek kapattım. Yani istediğiniz bölgeyi, bölgenin ID numaralarını kapatabiliyorsunuz. Evet, Notch Filter özelliği de bu şekildeydi. Şimdi bir diğer expert özelliğimiz olan Audio Tone. Audio Tone da tespit tonunun ayarlarını yapabileceğimiz bir bölüm. Buradan tespit ettiğiniz metallere cihazın hangi tonda geri bildirim vermesini istiyorsanız o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Expert bir diğer özelliğimiz Tone Break. Bu özellik cihazın hedeflere verdiği ses tonlarının hangi hedef ID aralığında olacağını ayarlamak için kullanılır. Diğer bir özelliğimiz ISAT şeklinde okunan özelliğimiz. Bu özellikte yüksek minerallerden, yani yüksek mineral yapısına sahip zeminlerden veya taşlardan kaynaklanmış olan hatalı sinyalleri ya da zemin ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan kaymaları önleyerek cihazın stabil çalışmasını sağlayabileceğiniz bir ayar. Son expert ayarımız ise frekans. İlk başlarda söylediğimiz gibi cihaz 3 farklı çalışma frekansına sahip: 5, 14 ve 20. Artık derin aramalar yapmak istiyorsanız veya yüzeysel aramalar yapmak istiyorsanız kendinize göre, yani aramanıza göre ayarlayabileceğiniz frekans yapılarına sahip. Expert özelliklerimiz de bu şekildeydi. Evet, Nokta Makro'nun üretmiş olduğu Impact modelinin kutu içerikleri, testleri, genel özellikleri ve tuş ayarlarını yaptığımız videomuz bu şekildeydi. Bu cihazı açıklamalara bırakacağımız linklerden veya online pazar yerlerinden sipariş edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Maltepe'de bulunan satış ofisimize gelip burada da fiziki olarak cihazı inceleyebilirsiniz. Buradan da teslim alabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz.